Merhaba güzel arkadaşlar, sevgili dostlar. Mutlu bir çarşamba gününden hepinizi selamlıyorum. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Umarım iyidir. Buradan genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Keyifleriniz iyi mi Allah aşkına? Benim kötü. Sebebi de artık bıkkınlık seviyesine ulaşmış olmam. Artık gerçekten bıkkınlık seviyesini geçtik. Dayanacak noktamızın kalmadığı kısımdayız. Şimdi okuyoruz, öğreniyoruz, birçok şeyi yapıyoruz. İşte yeterlikli, yüksek lisanslı, çalışmalarda falandı filandı derken belli bir yere gelmeye çalışıyoruz ve geldiğimiz yerin pozisyonumuza uygun olmasını istiyoruz. Fakat o pozisyonlarda çalışamıyoruz. Günümüzdeki ya da sanırım yapılmak istenen ve tam olarak bu okumuş, kendini ispatlamış kişilerin çok ses çıkarmamasını sağlamak ve belli bir standartta tutmak. Yaptığımız şey bu. Bununla ilgili bir video çekmiştim. Yani taş devrindeki insanların ortak amacı barınma ve yiyecek ihtiyaçlarıydı. Şu an günümüz Türkiye'sindeki insanların yaptığı şey de bu. Barınma ve yiyecek ihtiyacının giderilmesi. Yani şu an eviniz yoksa kiralar, faturalar, beslenme, bu döngüde sürekli çalışıyoruz. Yani günümüzün bir ayın 30 gününü bu döngüde çeviriyoruz. 12 ay, 1 sene hep aynı standartta ilerliyor. Ne bir yurt dışı gezisi, ne bir konser, ne bir opera, ne bir bale, ne bir tiyatro, ne bir sergi, ne bir başka bir şey. Yani ülke dışındaki bilimsel, sanatsal, fiziksel hiçbir çalışmaya çoğu arkadaşımız erişemiyor maalesef. Ve bu durumdan gerçekten çok rahatsızız. Benim gibi ciddi bir kitle var. Yani hak ettiğimizi alamamak bizi üzüyor. Biz bu ülkeden gitmek istemiyoruz açıkçası. Gerçekten istemiyoruz. Çünkü burası bizim vatanımız ve bizim de burada bir hakkımız var. Ve biz bu hakkımızdan vazgeçmek istemiyoruz açıkçası. Her şey para mı? Her şey para günümüzde. Özellikle Türkiye'de her şey para. Çünkü refah seviyemizin yüksek olmaması, belli bir güruhun, vasıfsız güruhun ciddi standartlarda, iyi standartlarda, ultra lüks standartlarda yaşayıp gerçekten eğitimli, kendini ispatlamış kişilerin standart altında yaşamasını biz kabul edemiyoruz. Etmiyoruz daha doğrusu. Etmek de istemiyoruz. Çünkü özellikle sosyal medyada yayınlanan bir dizi videolar var. İşte zengin olmak istiyorsanız şunu yapın. İşte düzenli maaş sizi köleleştirir tarzında. Aslında olmaması gereken şeyler arkadaşlar. Yani düzenli maaş şu bu mottosuna girmeden bizim, yani bir insan güzel sanatlar okuyorsa o alanda ilerleyip o alanda zaten para kazanması, o alanda üretmesi gerekiyor. Ya da bir insan mühendisse o alanda kendini geliştirdiği için o alanda üretip ülkemizi dünyaya sunması gerekiyor ve hak ettiği parayı alması gerekiyor. Yani ciddi para aldığı zaman, atıyorum o adamın refah seviyesini siz yüksekte tuttuğunuz an bu adamın işte düzenli çalışarak zengin olamazsın şudur mudur triplerine, videolarını izlememesi gerekiyor. Ama günümüzde Türkiye'de çok yaygın bir olay biliyorsunuz. Ve bu yaygınlıktan dolayı zaten dolandırılma olayları, işte hızlı para kazanma, günümüz gençlerinin az çalışarak çok para kazanma hevesi bu döngüyü doğuruyor. Bu da neye sebebiyet veriyor derseniz, maalesef ki eğitim seviyesi düşük, algılama yeteneği düşük, problem çözme yeteneği düşük bireylerin ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Günümüzde yeni buluş yok. Günümüzde yeni materyal yok. Günümüzde yeni teknolojik çalışma yok. Günümüzde yeni bilimsel çalışma yok. Yani ülkecek
alabildiğimiz tek bir Nobel ödülü Orhan Pamuk'un edebiyat üzerine aldığı Nobel ödülü. Aziz Sancar'ı saymıyorum, o Amerika'ya gitti biliyorsunuz ki. Canan hocamız var, Canan Dağdevren. Kendisi MIT'de. Hani şöyle bir şey duymuyoruz. Hacettepe Üniversitesi profesörü XXX kişi işte fizik alanında Nobel ödülünü almaya hak kazandı. Ya da İzmir 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden Nobel ödülünü almaya hak kazandı gibi bir şey duymuyoruz. Çok çok uzun bir zamandır. Özellikle 2000 sonrası doğan arkadaşlar için bu durum daha da bir kötü, karanlık. Hal böyle olunca ciddi bir buhran alanı doğurmaya başladı ülke gençleri adına. Herkes bir patlamaya hazır bomba. Herkes de işte böyle bir sinir, stres, özellikle anksiyete, çok normal anksiyete olması ve antidepresan kullanıma yoğunluk ortaya çıkıyor. Herkes bir bunalımda, herkesin gerçekten ciddi psikolojik sorunları var ve kimse önünü göremiyor. Hal böyle olunca da üretkenlik olmuyor. Üretkenlik olmayınca da ülke sürekli geri gidiyor arkadaşlar. Ve bu durum biz gençleri gerçekten çok üzüyor. Bakın hani bilmiyorum, çok büyük bir kanal değil ama yetkililerden belki dinleyen olur mu, olmaz mı? Biz kötü niyetli insanlar değiliz. Biz düşman da değiliz. Biz bu ülkenin evlatlarıyız. Bizi bu cumhuriyet okuttu. Biz bu ülkenin evlatlarıyız. Gerçekten bu ülkenin maddi imkanlarını kullandık, okullarını kullandık, geri geldi yurtlarını kullandık, geri geldi laboratuvarlarını kullandık. Bizim istediğimiz şey şu: adam okuyor ve vasıfsız bir elemanın yapması gereken işi yapıyor. Bu olmaması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yani şimdi bir iş yerinden, hani isim vermeyeyim, bir arkadaşım, çok sevdiğim bir arkadaşım, güzel bir üniversiteden mezun, güzel işte yüksek lisansını tamamlıyor, gidiyor yurt dışında yaşıyor bir süre. Sonra bu adam geliyor, bu adamın başlaması gereken yer belli bir yer değil mi? Yani bir şirket düşünün, atıyorum işte normal çalışanlar var, X bölge müdürü var, işte ne var? Satış müdürü, pazarlama müdürü, işte bazı yerlerde strateji müdürü, işte reklam müdürü, şu müdürü, bu müdürü. Bu adamın siz bir müdürlük statüsünden başlamasını öngörürsünüz. Ya olması gereken de budur değil mi? Çünkü bu adam okumuştur, etmiştir. Yani siz tıp fakültesini bitirmiş, uzmanlığını almış bir hekime pratisyen hekim muamelesi yapabilir misiniz? Yapmamanız gerekiyor normalde. Ya da bir hemşire görevi verir misiniz ona? Yani işte sen bak bir başla, bir görelim seni bakalım yapabiliyor musun, sonra yükseltiriz seni diyor musunuz? Demiyorsunuz. Aynı şey bu işlerde de geçerli. Yani sadece sağlık bölümünde değil, mühendislik bölümünde, işletme, iktisat fakülteleri, fen edebiyat fakülteleri, güzel sanatlar fakültesi, konservatuarlar, ilahiyat fakültesi, o kanalı tam bilmiyorum. Ama Türkiye'de durum bu. Adam yeterliliğini vermiş. Belli bir statüde, belli bir birikimde CV'sini açıyorsunuz, bakıyorsunuz, şaşırıyorsunuz. Ama siz o insanı en aşağıya koyuyorsunuz. Çok iyi resim çizen birini sürekli futbol oynamaya teşvik ediyorsunuz. Bu adam futbol oynayamadığı için başarısız damgası yiyor. Ama çok iyi resim çiziyor. Hal böyle olunca bu insanlar küsüyor. Üretmiyor, üretemiyor. Yani düşünsenize arkadaşlar, bir şirket sahibisiniz. Buluyorsunuz böyle bir eleman. Gerçekten öngörülü bir insansınız. Ve deneyimli ve öngörülü bir insansınız. Bu insanı alıyorsunuz. Biliyorsunuz ki çok iyi resim yapıyor. Pozisyonuna getiriyorsunuz. Ve bulunduğu ortamda öyle bir fark yaratıyor ki hem kendini ispatlıyor hem şirketinizi ileri taşıyor. Bu duruma biz liyakat diyoruz. Evet, günümüzde Türkiye'de olmayan şey. Olmadığı için hep biz geri gidiyoruz. Ne oluyor?
kira bedelleri 20.000 TL oluyor. Ama asgari ücret 17.000 TL. Şu an 17.000 TL. Ne oluyor? Gıda tüketimi. Ne oluyor? Siz bir telefon kullanım faturaya 500 lira 1000 lira fatura ödüyorsunuz. Ne oluyor? Bir ev satın almak istediğinizde 3 milyondan başlıyor. Ama o evi kim alabilecek? Değil mi? Yani durum bu sevgili arkadaşlar. Bu niye kapanıyor? Yani durum bu. Bu videoda anlatmak istediğim şey aslında ya bir yetkililere sesleniş gibi bir şey. Yani farklı ülkelerde olsa bu tarz insanlar el üstünde tutulurdu. Tutulması lazım. Ki tutuluyor da yani. Ya mesela limnoloji diye bir ders var. Okyanus bilimi. Okyanus biyolojisine ait. Evet, Türkiye'de okyanus yok ama bunu siz su biyolojisi olarak da yorumlayabilirsiniz. Ya da ornitoloji, kuş bilimi. Aslında o kadar önemli bir meslek ki, yani o kadar meslek değil de ayrı önemli bir bölüm ki siz ekolojiye geçin, bir havaalanı kurduğunuzda o havaalanında kuş göçünün olacağı bölge var mı? İşte ekosisteme zarar verecek bölge var mı? Çünkü biliyorsunuz ki bir uçağın motoruna kuş girdiği zaman o uçağı düşürebilir. En basit örnekler veriyorum. Bakın aklınızın hayalinizin alamayacağı. Ya da ben üniversite okumak istemiyorum. Ben hayvancılık yapmak istiyorum. Ben at çiftliği üretmek istiyorum. Ben tarım yapmak istiyorum. Tarım arazisinde uzmanlaşmak istiyorum deyip kendinizi buna yoğunlaştırdığınızda, devlet bu konuda size teşvik verdiğinde ülkece çok hızlı ayağa kalkabilecek pozisyondayken ya da liyakat kurallarına dikkat ederek, herkese hak ettiğini vererek İnanın çok hızlı toparlanacağımızı düşünüyorum. Ya inanın bakın. Çok hızlı toparlanacağız. Hak edene hak ettiğini verdiğiniz an ya bu iş bitecek. Ama bizde öyle yok. Şu şunun dayısı, bu bunun teyzesi, şu bu. Adam yurt dışında X bölüm okumuş, gelmiş Türkiye'de tıp fakültesine yerleştirmişler. Adam temizlik işçisi, öğretim görevlisi yapmışlar. Yani hali böyle olunca hani sürekli minareye çalan kılıfını hazırlıyor. Donanımlı insanlar geride kalıyor. Donanımlı insanlar geride kalıyor. Bu sefer ne oluyor? Ben bu ülke için niye çalışayım? Ben bu ülke için neden uğraşayım? Haklı mı? Haklı. Çünkü o adama siz aldığı az maaşla hayatını idame ettirmesine sebep oluyorsunuz. O adamın hayat kalitesini yükseltmiyorsunuz. Yani bir telefon, bir araba, bir ev, bir yurt dışı tatili, bir laptop, bir X ürün, X marka kıyafet, X marka çanta. Bunlar ihtiyaç sevgili arkadaşlar. Bunlar lüks değil. Yani siz iPhone'un en son çıkan modelini alma şansınızın olması gerekiyor. Ve bunun için bir senelik maaşınızı ortaya koymamanız gerekiyor. Bunu hadi olsun bir aylık maaşınızla halletmeniz gerekiyor. Ya da bir araba alacağınız zaman şu an sıfır güzel bir araba almak istediğinizde bırakın orta sınıfı, alt sınıf bir araba 1 milyondan başlıyor sevgili arkadaşlar. Yani şu an ya benim 1 milyon para biriktirmem için düşünüyorum 5 sene hiçbir şey yememem gerekiyor. Yani 4-5 sene hiçbir şey yememem gerekiyor. Sadece alt sınıf bir araba almam için. Bunlar lüks değil. Bunlar bir ihtiyaç. Ve bizim hayat kalitemiz çok düşük. Yani şu an biz şöyle düşünün. Zamanında Amerika Çin'e gidip düşük maaş vererek, yani 1 dolara saatlik, işte günlük 2-5 dolara 10 dolara çalıştırdığı işçiler gibiyiz yani. Düşündüğünüzde, aldığımız maaşı dolara çevirdiğinizde. Eskiden mesela bakıyorsunuz felsefenin çıkış şartlarına,
mesela Yunanistan tarafında daha çok ağırlık veriliyor. Sebebi araştırdığınızda insanların refah seviyesi o kadar yüksek ki insanlarda yiyecek bolluğu, içecek bolluğu, zenginlik had safhada, savaş durumu yok. Yapacak iş çok yok. Ve adam ne yapıyor? Düşünüyor. Ya düşünüyorsam varım diyebiliyor adam. Anlatabiliyor muyum sevgili arkadaşlar? Ama bizde durum bu değil. Bizde durum şu. Ya ben bir güzel sanatlar öğrencisiyim. Okuyorum. Ben bu sergiye verecek parayı nereden bulacağım? Buldum. Bir ay nasıl geçineceğim? Siz şimdi bu adama nasıl üret diyebilirsiniz ki? Ya da bu adamın yurt dışında gezmesi gereken bir sergisi ya da bir bilim insanının yurt dışında gitmesi gereken kongresi. Ya şu an bir kongre, en düşük kongre ücretleri arkadaşlar 10 bin 20 bin ya. Öğrenci kongrelerinden bahsediyorum. Nasıl yapacağız? Ne edeceğiz? Ne olacak? Ne zamana kadar gidecek? Bakın bu ülkenin gençlerine yazık ediyorsunuz. Bu ülkenin gençlerine gerçekten yazık ediyorsunuz. Bu ülkenin gençlerine umut vaat etmiyorsunuz. Hep belli bir kesim var. O kesim hep orada. Ama aşağısı ne kimse bilmiyor. Bütün diplomalı okumuş insanlar alt seviye işlerde ya. Bütün yani neredeyse bakın hani şey için söylemiyorum yani gidin bir markete kasiyer ya 10 market gezin içeride 50 çalışan varsa size yemin ediyorum 30 tanesi üniversite mezundur ya. Bu çok kötü bir şey. Ya siz çok üniversite açmakla, çok fakülte açmakla, çok bölüm açmakla ülke standartlarında iyi bir üniversite olmuyorsunuz. Ya keşke az üniversitemiz olsa ve keşke az kişi girip kaliteli insanlar çıksa. Uğraş olsa. Geçen bir hocamız hatırlıyorsunuz eksi netle fizik bölümüne girdi ya. Eksi fizik netiyle adam fizik bölümüne girdi. Ya günümüzde herkes diplomalı. Tamam sözüm yok. Diplomalı olsun herkes. Ama herkes de diplomalı olmasın. Meslekler ölüyor. Temel meslekler. Elektrikçilik, kaynakçılık, işte tesisatçı, boyacı, şucu, bucu, motorcu, lastikçi, x'ci, cüksçü. Bu tarz şeylere de yoğunluk olsun. Bu tarz insanlara da destek verilsin. Bu tarz meslekler de el üstünde tutulsun. Ama üniversite mezunları da el üstünde tutulsun. Yani bir insan işletme bitiriyorsa bu insanın yeri polislik olmaması lazım. Bir insan polis olmak istiyorsa zaten işte atıyorum neydi o? POMEM'e gitsin. Polis Meslek Yüksekokulu'na gitsin. Ya da asker olmak istiyorsa uzman çavuş parası olmadığı için meslek bulamadığı için işsiz kaldığı için uzman çavuş olmasın. Saçma sapan işler yapıyor çoğu kaliteli insan. Çoğu kalitesiz insan da çok iyi yerlerde ve oturduğu yerden para kazanıyor. Üretmiyor. Üretmiyorsak niye varız? İnsan olarak üretmiyorsak niye varız? İnsan olarak dünyaya bir şey bırakmıyorsak neden varız? Soruyorum. Neden? Boşuna ama. Böyle bir sohbet havasında çekmek istedim bu videoyu. Ama gerçekten arkadaşlar o kadar doluyum ki yani böyle haykırmak istiyorum. Ya başıma bir şey gelmeyeceğini bilsem gerçekten haykırmak istiyorum yani. Hani ülkede ne olacağımızın garantisi de yok. Kim vurduya da gidebiliriz. Hani biri tutulur bana, çeker tak 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 Allah korusun. Olmayacak iş değil. Bunu görüyoruz yani haberleri her gün izlerseniz ya da Twitter'da bakarsanız bunlar olağan şeyler zaten. Umarım çözülür. Umarım bu ülkenin gençlerine yazık edilmez. Umarım yanlışlardan geri dönülür. Gerçekten hani eğitim sistemi zaten konuşmuyorum bile bitti. Çöp.
De ya bakın, ekonomik olarak gerçekten zorlanıyoruz. Sağlık açısından zorlanıyoruz. Günümüzde özel sağlık sigortası yoksa özel hastaneler dünya para. Yurt dışına çıkamıyorsunuz zaten, dediğim gibi ülke kara listede. Ülkedeki akademisyenler bile kongreye konuşmacı olarak yurt dışına çıkamıyor arkadaşlar. Vize bulamıyorlar. Bu bir kötü. Ülke içinde kendiniz zaten gezemiyorsunuz. Her şey ateş pahası. Adam alıyor 3 kuruş para. Evini mi geçindirsin? Tatile mi çıksın? Ne yapsın? Bir ihtiyacınız oluyor. Hep bir uydurmaca, hep bir kaçamak. Bir beyaz eşyanız bozuluyor. Almak isteseniz dünya borcunun altına gidiyorsunuz. Yani insanlar kıyafet almak için kredi çeker duruma geldi sevgili arkadaşlar. Yani eskiden biz krediyi araba alayım, ev alayım diye çekiyorduk. Şimdi ihtiyaç kredisi adı altında insanlar çocukların okul masraflarını karşılamak ya da herhangi bir ihtiyaçlarını karşılamak için, ayı atlatmak için kredi kullanıyorlar. İnanın sürdürülebilir bir şey değil. Yani Cumhuriyet sonrası Türkiye tarihine baktığınızda hep bir bu döngü, bu sistematiği üzerine kurulmuş. Hep bir aynı çark. Bu dişilden dışarı çıkılmıyor arkadaşlar. Hep bir çemberin etrafında Türkiye dönüyor. Bizim şansımıza da o döngü geldi. Evet, bu döngüden çıkacak. Kısa süreli refah seviyesi olacak. Ama yine bu döngüye dönecek. O yüzden iyi bir plan, proje çizin kafanızda. Eğer yurt dışı planınız varsa bunu hızlıca yapın ki ilerleyen zamanda zorluk çekmeyin. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.